Bir kabın içini tamamen doldurabiliyorsanız dışını da aynı malzemeyle kaplayabilmeniz gerekir. Kulağa tartışılmaz geliyor. Ama matematik bu sezginin yanlış olduğu bir şekil üretebiliyor. Gabriel'in boynuzu. Bu şekli oluşturmak için başlangıçta hızlı alçalan ve ilerledikçe sıfıra yaklaşan bir eğri düşünün. Matematikte bu eğri 1/x olarak tanımlanır. Yani ileriye doğru 2 kat uzaklaştığınızda yüksekliği yarıya, 4 kat uzaklaştığınızda 1/4'e düşer. Şimdi bu çizgiyi yatay bir eksenin çevresinde döndürün. Ortaya ağzı geniş olan fakat ilerledikçe durmadan daralan sonsuz uzunlukta bir trompet ortaya çıkar. Gabriel'in boynuzu ya da Torricelli'nin trompeti denilen şekil budur. Bu sıra dışı cismin özellikleri Evangelista Torricelli'nin 17. yüzyıldaki çalışmalarına dayanır. Trompet sonsuza kadar uzanıyorsa içine sonsuz miktarda sıvı sığması gerekir. Ama işin aslı böyle değildir. Çünkü uzunluk ile hacim aynı şey değildir. Boynuzu çok ince dilimlere ayırdığınızı düşünün. Her dilim küçücük ve yuvarlak bir madeni para gibidir. Boynuz daraldıkça bu paraların yarıçapı küçülür. Yarıçap yarıya indiğinde dairenin yüzeyi yalnızca yarıya değil 1/4'e düşer. Bu nedenle sonraki dilimler hacime gittikçe daha az katkı yapar. Burada sonsuz kelimesi bizi yanıltıyor. Sonsuz sayıda küçük miktarı toplamak her zaman sonsuz bir sonuç vermez. Bir pastanın önce yarısını, sonra kalanının yarısını, sonra yine kalanının yarısını aldığınızı düşünün. İşlem sonsuza kadar sürdürülebilir fakat aldığınız toplam hiçbir zaman tek pastayı aşmaz. Gabriel'in boynuzunun hacminde de aynı durum yaşanır. Matematiğin sonsuz küçük parçaları toplamak için kullandığı yönteme integral denir. Bu hesap yapıldığında standart boynuzun hacmi tam olarak pi kübik birim çıkar. Yani şekil sonsuz uzunluktadır fakat içinde tuttuğu miktar sonludur. Peki yüzeyi neden sonsuzdur? Çünkü hacim yuvarlak dilimlerin yüzeylerini toplarken dış yüzey bu dilimlerin çevresinden oluşan ince şeritleri toplar. Dairenin yüzeyi yarıçap küçüldükçe çok hızlı azalır. Çevresi ise daha yavaş küçülür. Kuyruğa eklenen şeritler küçücük hale gelir. Fakat toplamının durmasını sağlayacak kadar hızlı küçülmez. Böylece hacim belirli bir değerde kalırken dış yüzey alanı sınırsız biçimde büyür. Boynuzu dolduracak boya var ama yüzeyini boyamaya yetmez sözü burada ortaya çıkar. Ancak kritik ayrıntı şudur. Bu ifade her noktaya aynı ve sıfırdan büyük kalınlıkta boya sürüldüğünü varsayar. Boya tabakası kuyruğa doğru sürekli incelirse sonlu miktarda boya sonsuz yüzeye yayılabilir. Fakat bu artık eşit kalınlıkta bir kaplama değildir. Ayrıca gerçek dünya boya moleküllerinden oluşur. Boynuz bir noktadan sonra herhangi bir molekülün geçemeyeceği kadar daralır. Yani Gabriel'in boynuzu fiziksel bir nesne değil, kusursuz matematik dünyasında tanımlanan bir şekildir. Asıl paradoks bir cismin aynı anda hem sonlu hem sonsuz olması değil. Sonlu olan hacimdir, sonsuz olan yüzey alanıdır. Bir şeyin sonsuza kadar devam etmesi toplamının da sonsuz olacağı anlamına gelmez. Önemli olan parçaların sayısı değil, küçülme hızıdır.